Göz kapağı estetiği, göz kapaklarında cilt fazlalığı, yağ torbaları oluşumu ve bazen çukur alanların doldurulması için yapılan işlemlerdir. Alt kapakta ve üst kapakta yapılan işlemler farklı olabilmektedir. Temel olarak zaman içerisinde yaşın ilerlemesiyle ya da genetik faktörler, sigara içimi gibi nedenlerle ya da yorgunluk, uykusuzluk, buna bağlı nedenlerle göz kapağında, üst göz kapağında ve alt göz kapağında ciltte sarkmalar olabilmektedir. Bazı kişilerde sarkmalarla beraber arkadaki bulunan yağ dokularının öne doğru gelmesi, fıtıklaşması problemi olabilmektedir. Bazı kişilerde de tam tersi fıtıklaşma yerine üst kapakta ve alt kapakta çöküntüler olabilmektedir. Özellikle kemik çukura yakın kısımlarda. Bu nedenlerle hastalar çoğu zaman bize gelip üst göz kapağı estetiği ihtiyaçlarını bildirmekte ve üst göz kapağı estetiği olmaktadırlar. Hastaların ihtiyaçları belirlendikten sonra cerrahi planlama yapılabilmektedir. Tabii göz kapağı estetiğini sadece üst göz kapağı ve alt göz kapağı olarak düşünmek doğru değildir. Beraberinde kaşları ve yanakları da bir arada düşünmek gerekmektedir. Özellikle üst göz kapağı estetiğinde bazen kaşlar da düşük olabilmektedir ve beraberinde kaşların da aynı işlem sırasında düzeltilmesi mümkün olabilmektedir. Bu işlemlerde yaptığımız şeyler temel olarak hastanın fazla cildi varsa, kirpikli kenara kadar inmişse ki bazı hastalarda o kadar fazla oluyor ki kirpikli kenardan aşağı doğru inip bir yalancı bir göz kapağı düşüklüğü durumu ortaya çıkarabilmektedir. Bu tür durumlarda artık dış kısma baktığında hastada göz kapağında ağırlık hissi oluşabilmektedir. Bunlar da artık sağlık durumundadır ve cerrahi olarak fazla olan cildin estetik olarak düzgün bir şekilde çıkarılması gerekmektedir. Ama bazı hastalarda biz ameliyat yaptığımız sırada cerrahi sırasında görüyoruz. Genel olarak içeride yağ torbaları olabilmektedir. Sadece cilt alınıp yağ torbaları bırakıldığı durumlarda cildin gerginleşmesiyle, cilt alımından sonra cildin gerginleşmesiyle yağ torbaları daha belirgin olmaktadır. Bu yüzden aynı işlem sırasında hastanın fazla olan yağ torbaları da alınabilmektedir. Yine bazı olgularda da çukurlaşmalar olabilmektedir. Çukur alanları ise hastanın yağ torbaları, mevcut yağ torbaları yerleri değiştirilerek çukur alanlara doldurulabilmektedir. Bu işleme yağ transpozisyonu yani yağın yer değiştirme işlemi ismi verilebilmektedir. Bu şekilde üst kapak estetiğinde cerrahi şekil hastanın ihtiyaçlarına göre belirlenerek yapılabilmektedir. Üst göz kapağı estetiği işleminde cerrahi üst kapak kıvrımından yapılmaktadır. Bu yüzden kesi genellikle üst kapak rutin olarak üst kapak kıvrımından yapıldığı için daha sonraki süreçte iz problemi estetik olarak karşımıza genellikle çıkmamaktadır. Çoğu hastalarda mevcut izlerde 3-6 ay içerisinde kaybolmaktadır. İzlerin tamamen kaybolabilmesi için özel kremler ameliyat sonraki süreçte hastaya verilmekte ve bunları uyguladığı takdirde izle ilgili problemlerimiz %95'in üzerinde çözülmektedir. Nadir de olsa bazı hastalarda ciltte skar dediğimiz iz problemleri olabilmektedir. Bu hastanın cilt problemleriyle ilgili olan bir durumdur. Bu durumda hastayla karşılıklı konuşularak değerlendirilip buna göre cerrahilerin planlanması daha doğru olacaktır. Alt göz kapağı estetiğinde ise durum biraz daha farklıdır ve cerrahi kesi yerimiz de farklıdır. Alt göz kapağı estetiğinde de cilt fazlalığı, yağ torbaları ve göz yaşının oluğu dediğimiz göz kapağının alt kısmının burun kenarı ile birleşim kısmında bir oluk olabilmektedir. Bu oluğun derinleştiği olgular olabilmektedir. Şayet
Cilt fazlalığı varsa cilt fazlalığının alınması, yağ torbaları çok fazlaysa yağ torbalarının alınması, eğer derin bir gözyaşı oluğu var ise bu hastalarda bu yağ torbaların gözyaşı oluğuna doğru yer değiştirmesi alt göz kapağı estetiğinde yapılabilecek cerrahi işlemlerdir. Bu işlemleri yaparken cerrahi kesimimizi iki şekilde yapmaktayız. Eğer hastanın cildi hiç yok, cilt fazlalığı hiç yok ise ve ciltten herhangi bir cerrahi olarak fazla cildin alınma problemi yok ise bu durumda ameliyatı tamamen içeriden, yani göz kapağının iç yüzeyi, biz bu cerrahi işleme konjüktival yol diyoruz. Konjüktival yoldan kesi yaparak yağ torbalarına ulaşılmakta. Yağ torbalarının yerleri değiştirilmekte ve fazla yağ torbaları alınmaktadır alt kapakta. Eğer beraberinde cilt fazlalığı da varsa önce konjüktival yoldan yağ torbalarına müdahale edilmektedir. Sonrasında ise cildin alınması için kesi yapılması gerekmektedir. Üst göz kapağında üst kapak kıvrımından yapılan kesi, alt göz kapağında ise kirpikli kenardan yapılmaktadır. Kirpikli kenardan yapıldığı takdirde kesi kirpiklerin altında kaldığı için ameliyat sonrası iz problemini genel olarak hastalarımızda yaşamamaktayız. Burada cerrahi kesi kirpikli kenardan yapılarak fazla olan cilt alınıp tekrar bu alan dikilmektedir. Özel dikişlerle, kapağa uygun ince dikişlerle dikiyoruz. Bu şekilde herhangi bir iz problemimiz çoğu zaman yine üst kapakta olduğu gibi kalmıyor. Yine ameliyat sonraki süreçte uygun kremler, iz giderici kremler kullanıyoruz.